Keşif Rotası sayfasından herkese merhabalar. Bu videomuzda Avrupa Birliği'nin lokomotifi ve sanayi ülkesi Almanya'yı inceliyoruz. Almanya, resmi adıyla Federal Almanya Cumhuriyeti, Orta Avrupa'da bulunan bir ülkedir. Kuzeyinde Kuzey Denizi, Danimarka ve Baltık Denizi, batısında Fransa, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg, doğusunda Polonya ve Çekya, güneyinde Avusturya ve İsviçre bulunmaktadır. Orta Avrupa ülkelerinden biri olan Almanya'nın yüz ölçümü yaklaşık 357.578 km²'dir. Yüz ölçüm bakımından yaklaşık Türkiye'nin yarısı kadardır. 16 eyaletten oluşan Almanya'nın yönetim şekli Federal Parlamenter Cumhuriyettir. Bu eyaletlerin kendi başbakanları, parlamentoları ve anayasaları bulunmaktadır. Ülkenin ekonomi politikasını ve temel yasaları federal hükümet ile parlamentonun belirlediğini söyleyebiliriz. Eğitim ve kültür gibi konuları ise eyaletlerin kendisi belirlemektedir. Federal parlamento, demokratik seçimlerle gelmiş federal meclis ile 16 eyaletin temsilcilerinden oluşan eyalet meclisinden oluşmaktadır. Almanya'nın tarihini kısaca değerlendirelim. Ülke 962 yılından 1860 yılına kadar Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun bir parçası oldu. Modern Almanya 18 Ocak 1871'de Versay'da kuruldu. Bu imparatorluk 1884'ten itibaren farklı kıtalarda sömürgecilik faaliyetlerine başlamıştır. Almanya sömürgeci faaliyetler nedeniyle diğer Avrupa devletleriyle ters düşse de Berlin Konferansı ile istediklerine ulaşmıştır. Bu konferans sonucunda Almanya'ya bırakılan yerler Ruanda, Burundi, Tanzanya, Mozambik'in bir kısmı, Namibya, Togo, Kamerun. Afrika'da yaşanan sömürge mücadelesi 1. Dünya Savaşı'nı tetikledi. Savaşta Almanya, Avusturya, Macaristan ve Osmanlı Devleti'nden oluşan ittifak devletleri, Britanya, Fransa ve Rusya'dan oluşan itilaf devletlerini yenilerek 1. Dünya Savaşı'nı kaybetmiştir. Almanya ile itilaf devletleri arasında imzalanan Versay Anlaşması'yla savaş sona ermiştir. Almanya'da 1933 yılında Adolf Hitler şansölye oldu ve kısa zamanda silahlanma çalışmalarına başladı. Hitler'in Versay Anlaşması'nı ihlal edecek faaliyetlerde bulunması 2. Dünya Savaşı'nın başlamasına neden oldu. Bu savaştan yenilgiyle çıkan Almanya, savaşı kazanan devletler tarafından ikiye bölündü. 1949. Federal Almanya Cumhuriyeti Batı bloğunun, Doğu Almanya Cumhuriyeti ise Doğu bloğunun etkisinde kalmıştır. Bu iki Almanya arasında 1961 yılında inşa edilen Berlin Duvarı 1989'da yıkılmış ve iki devlet 1990 yılında birleşmiştir. Almanya 16 eyaletten oluşmaktadır. Bunlar arasında en büyükleri Berlin, Hamburg ve Bremen'dir. Şimdi de ülkenin önemli şehirlerini inceleyelim. İlk olarak Almanya'nın başkenti Berlin ile başlayalım. Ülkenin en büyük ve 3.600.000 nüfusuyla en kalabalık şehri olan Berlin aynı zamanda bir eyalettir. Çok sayıda göçmenin bulunduğu Berlin'de yaklaşık 200 farklı dil konuşulmaktadır. Şehir, yerel ve ulusal birçok medya kuruluşuna ev sahipliği yapmaktadır. ARD, ZDF ve RTL gibi. Ayrıca Türkçe yayın yapan Metropol FM isimli radyo da burada bulunmaktadır. Berlin, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 1949 yılında ikiye ayrılmış Doğu ve Batı bloklarının kontrolünde kalmıştır. 1961 yılında inşa edilen Berlin Duvarı'nın 1989'da yıkılmasıyla Brandenburg Kapısı şehrin birleşmesini sembolize etmeye başlamıştır ve bu kapı turizm için önemli bir yer haline gelmiştir. Berlin'de 180 müze, 55 tiyatro, 300 sinema, 4700 restoran, 950 bar, 200 gece kulübü bulunmaktadır. Berlin şehrinde gezilecek yerler: 1. East Side Gallery, Doğu Yakası Galerisi. Berlin Duvarı'nın 1300 metre uzunluğundaki bir parçasıdır. Bu duvar, dünyanın farklı ülkelerinden gelen ressamların yaptığı 100'ün üzerinde resim barındırmaktadır. 2. Checkpoint Charlie ve Müzesi. Soğuk Savaş döneminde Doğu ve Batı Berlin arasındaki geçiş noktasında kurulmuş bir müzedir. 3. Berlin Yahudi Müzesi. Alman Yahudilerinin yaklaşık 2000 yıllık geçmişini anlatan müzedir. Müze, iki yapıdan oluşmakta olup birincisi eski mahkeme binası, ikincisi ise özellikle müze için yapılmış binadır. 4. Bergama Müzesi. Bu müze, Bergama Zeus Sunağı, Millet Pazar Yeri Kapısı, İştar Kapısı ve Maşatta Sarayı gibi mimari yapıların günümüze ulaşan parçalarından oluşmaktadır. Müzedeki eserlerin Türkiye'den alındığı ve bunların yasal olmayan yollarla Almanya'ya getirildiği ile ilgili tartışmalar bulunmaktadır. 5. Doğa Tarihi Müzesi. Jeoloji, mineraloji, paleontoloji, zooloji ve botanik alanlarında yaklaşık 25 milyondan fazla
koleksiyonu barındıran müze, ülkenin en büyük müzesi olma unvanını taşımaktadır. Hamburg, resmi adıyla Hürhansa şehri Hamburg, 1.800.000'lik nüfusuyla ülkenin ikinci büyük şehridir. Eğim ve engebenin az olduğu bu şehirde güneşli havalarda gezmek oldukça eğlencelidir. Bu şehirde çok sayıda park bulunmaktadır. Hamburg'da Kuzey Denizi'ne dökülen Elbe Nehri üzerinde kurulmuş Hamburg Limanı, Avrupa'nın en büyük Japon bahçesini barındıran Planten und Blumen, 1907'de 62 dönüm araziye kurulan Tierpark Hagenbeck yani hayvanat bahçesi, tekne turunun yaygın olarak yapıldığı yapay bir göl olan Alster Gölü gezilecek yerler arasındadır. Bremen, Weser Nehri kıyısında kurulmuş yaklaşık 600.000 nüfusa sahip liman ve sanayi şehridir. Bremen'de gezilecek yerler: 1. Valentin Denizaltı Fabrikası. 1943 yılında inşasına başlanmış ve 1945'e kadar sürmüş olup 35 kilometrekarelik alan kaplamaktadır. İkinci Dünya Savaşı boyunca Avrupa'nın farklı bölgelerinden getirilen insanlar zorla bu fabrikanın inşasında çalıştırılmıştır. Burada çalışan çok sayıda işçi ağır şartlardan dolayı yaşamını yitirmiştir. 2. Bremen Mızıkacıları Heykeli. Heykeltıraş Gerhard Marx tarafından 1951'de yapılan Bremen Mızıkacıları Heykeli belediye binasının önünde bulunmaktadır. Eşek, köpek, kedi ve horozdan oluşan bronz heykel görülmesi gereken yerler arasındadır. 3. U-Boot Wilhelm Bauer, Nazi Almanyası'ndan kalan ve halen çalışır durumdaki denizaltıdır. 1945'te yapımı tamamlanan denizaltı yapıldığı yıl batırılmıştır. 1957'de denizden çıkartılan bu denizaltı Alman donanmasında test için kullanılmıştır. Ayrıca Bremen'de Glockenspiel Evi, Bremen Yurttaşı Müzesi, Rhododendron Parkı, Roland Heykeli, Paulo Becker Moda Zone Evi ve Bremen Katedrali ilgi çekici turistik yerlerdendir. Gelin şimdi de Almanya'nın yeryüzü şekillerine bakalım. İlk olarak bazı dağlarını inceleyelim. Ülkede yükselti, güneyde yer alan Alp dağlarından kuzeydeki Kuzey Denizi'ne doğru azalmaktadır. Almanya'nın en yüksek dağı, Alpler üzerinde bulunan, yükseltisi 2960 metre olan Zugspitze Dağı'dır. Bu dağ sırası 240 kilometre uzunluğa sahip olup verimsiz topraklara ev sahipliği yapmaktadır. Almanya'daki bir diğer dağ ise Bavyera eyaletinde bulunan Tegelberg Dağı'dır. Bu dağda uzun yıllardır yamaç paraşütü gibi spor organizasyonları düzenlenmektedir. Hochwanner Dağı, Almanya'nın ikinci en yüksek dağı olan Hochwanna'nın zirvesi 2744 metredir. Güneydeki Alp dağlarının uzantısı olan bu dağ Almanya ve Avusturya topraklarında bulunmaktadır. Almanya'nın ovalarına baktığımızda Kuzey Almanya ovaları öne çıkmaktadır. Ortalama yükseltisi 100 metrenin altında olan bu ova ülke yüz ölçümünün yaklaşık %40'ını oluşturmaktadır. Kuzey Almanya ovalarının güneyinde buzul çağından kalan Börde adı verilen verimli topraklar bulunmaktadır. Almanya'nın orta kısmı platolardan oluşmaktadır. Bu platolarda löss ve alüvyal topraklar bulunmaktadır. Şimdi de Almanya'nın akarsularını inceleyelim. Ülkede bulunan akarsuların büyük kısmı Kuzey Denizi'ne dökülmektedir. İlk olarak Elbe Nehri'ne bakalım. Çekya'da doğup Almanya'dan geçtikten sonra Kuzey Denizi'ne ulaşan Elbe Nehri yaklaşık 1100 kilometre uzunluğa sahiptir. Almanya'nın önemli akarsularından bir diğeri de Tuna Nehri'dir. Ülkenin güneyinde yer alan Kara Orman bölgesinden doğup Avusturya sınırlarını kat eden ve oradan çok sayıda Orta Avrupa ülkesinden geçerek Karadeniz'e dökülmektedir. 2857 kilometre uzunluğa sahip Tuna Nehri'nin havzası yaklaşık 800.000 kilometrekare toplam alanıyla Avrupa'nın ikinci büyük nehir havzasıdır. Suları 80 milyondan fazla insan tarafından paylaşıldığı için dünyanın en büyük uluslararası nehir havzası olduğunu söyleyebiliriz. Tuna Nehri'nin yaklaşık 2500 kilometrelik kısmı boyunca gemilerle yol alınabilmektedir. Bu nehir üzerinde 70'in üzerinde limanda bulunmaktadır. Tuna Nehri'nin uzunluğu ile ülkemizdeki Kızılırmak'ın uzunluğunu kıyaslayalım. Tuna Nehri 2857 kilometre, Kızılırmak 1355 kilometredir. Tuna Nehri Kızılırmak'ın 2 katından daha fazla uzunluğa sahiptir. Almanya'da bulunan akarsulardan biri de Ren Nehri'dir. İsviçre Alplerinden doğup sırasıyla Liechtenstein ve Fransa sınırından Almanya'ya, oradan da Hollanda'ya ulaşır ve buradan denize dökülür. 1230 kilometre uzunluğa sahip Ren Nehri'nin havzası 184.000 kilometrekaredir. Tuna Nehri'nde olduğu gibi bu nehirde de nehir ulaşımı yapılmaktadır. Yaklaşık 900 kilometresinde. Almanya'nın gölleri. Göller bakımından zengin olmayan Almanya'nın en önemli gölü Konstanz Gölü'dür. Almanya, İsviçre ve Avusturya arasında bulunan gölün yaklaşık 280 kilometrelik sahili bulunmaktadır. Konstanz Gölü 63 kilometre uzunluğa, 14 kilometre genişliğe, ortalama 90 metre derinliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu gölün yüz ölçümü 536 kilometre karedir. Ülkemizdeki Van Gölü'nün 1/7'si kadardır. Almanya'da iklim ve bitki örtüsü. Ülkenin genelinde batı rüzgarları ve Golf Stream sıcak okyanus akıntısının etkisiyle okyanusal iklim görülmektedir. Yıl boyu yağışlı olan bu iklimde yıllık ortalama yağış miktarı 600 ile 1500 milimetredir. Yıllık sıcaklık ortalaması 10 ile 15 derece arasındadır. Okyanusal iklimin doğal bitki örtüsü karışık yaprak
yapraklı ormanlardır. Almanya'nın doğusunda karasal iklim görülmektedir. Kış mevsimi çok soğuk, yaz mevsimi ise sıcak ve kurak geçmektedir. Ülkede görülen bir diğer iklim ise okyanusal iklim ile karasal iklim arasındaki geçiş iklimidir. Almanya'nın bitki örtüleri ise karışık ormanlar ve çayırlardır. Almanya'da nüfus ve yerleşme. 2022 yılı Haziran ayı verilerine göre Almanya'nın toplam nüfusu 83 milyon 240 bindir. Ülkedeki nüfus artış hızı binde 6'dır. Ülkedeki doğurganlık oranı ise anne başına 1,39 çocuktur. Almanya'da ortalama yaşam beklentisi 80,9 olup nüfusun yaş ortalaması 45,7'dir. Almanya'da 2021 yılı itibariyle yaklaşık 23 milyon göçmen bulunmaktadır. Ülkedeki göçmen sayısı toplam nüfusun yaklaşık %27'sine denk gelmektedir. Başka bir deyişle halkın her 4 kişisinden biri göçmendir. Göçmen kökenli 23 milyon kişinin yaklaşık 12 milyonunun Alman vatandaşlığı bulunmaktadır. Şimdi de Almanya'daki göçmenlerin kökenlerine bakalım. %12'si Türk, %10'u L yani Polonyalı, %6'sı Rus ve Kazakistan, %5'i Suriyelidir. Ayrıca %1 oranında Ukraynalı ülkede yaşamını sürdürmektedir. Almanya'da din ve inanış durumuna baktığımızda nüfusun %55,1'i Hristiyan, %7,2'si Müslüman, %0,25'i Budizm ve Yahudilik, %7'si herhangi bir dine inanmamaktadır. Alman Hristiyanlarının %52'si Katolik, %48'i ise Protestandır. Federal Almanya'da konuşulan diller. Ülkenin resmi dili Almanca olup ağırlıklı olarak konuşulan dildir. Almanca, Avrupa Birliği'ndeki 23 resmi dilden bir tanesidir. Ayrıca bu birliğin 3 çalışma dilinden birini oluşturmaktadır. Almanya'da Almanca dışında konuşulan dillere baktığımızda Türkçe, Lehçe, Rusça ve Balkan dilleridir. Şimdi de Almanya'nın ekonomisini inceleyelim. Almanya, Avrupa'nın en büyük satın alma paritesine göre dünyanın 4. büyük ekonomisidir. Gayri safi milli geliri satın alma paritesine göre 2020 yılı itibariyle 4,5 trilyon dolardır. Almanya'da kişi başına düşen milli gelir Eylül 22 verilerine göre 58 bin dolardır. Yani 1 milyon 73 bin liradır. Almanya'da asgari ücret şehirden şehire değişiklik göstermektedir. 2022 yılında genel asgari ücret 1621 eurodur. Türk lirası cinsinden değeri 29.372 liradır. Almanya'da işsizlik maaşları. Almanya'da iki farklı işsizlik maaşı bulunmaktadır. İlk olarak işsizlik maaşı bir inceleyelim. Bir kişinin işsizlik maaşı alabilmek için yapması gerekenler. 1. Son 24 ay içerisinde 12 ay sigortalı olmak. 2. İşsizlik maaşı kişinin net maaşının %60'ı kadardır. Çocuk olduğunda ise bu %67'dir. Örneğin 24 ayın 12'sinde çalışan ve asgari ücret alan yani 1621 euro alan bir kişi 12 ay boyunca 973 euro maaş almaktadır. Türk lirası cinsinden değeri 17.623 liradır. Eğer çocuklu ise 1086 euro maaş almaktadır. Almanya'da ayrıca işsizlik maaşı 2 uygulaması bulunmaktadır. İşsizlik maaşı 1'in gerekli şartlarını sağlayamayanların hayatlarını sürdürebilmeleri için bu maaş verilmektedir. Bir kişinin işsizlik maaşı 2'yi alabilmesi için yapması gerekenler: 1. 15-65 yaş arasında olmak. 2. Kişinin çalışmasını engelleyecek sağlık raporunun olmaması. 3. İşsizlik maaşı 1'i alabilmek için gerekli şartların olmaması. 4. Almanya'da yaşıyor olmak. 5. Devletin belirlediği miktarın üzerinde mülkün olmaması. 6. İş bulma kurumuna başvuruda bulunmak. Bu maaşın miktarı 2020 yılı verilerine göre 432 eurodur. Bu maaşın miktarı medeni durum ve hane halkı sayısına göre değişmektedir. Almanya'da sosyal yardımlar. Ülkede çocuk yardımı Kindergeld ve Kinderzuschlag olarak ikiye ayrılmaktadır. Kindergeld adı verilen yardım devletin çocuk başına ödediği ücrettir. Ayda en az 219 euro alınabilen bu yardım çocuk sayısı arttıkça da miktarı artmaktadır. Şubat 2022 itibariyle Kindergeld ödemeleri: 1. ve 2. çocuk 219 euro, 3. çocuk 225 eurodur. Çocuk yardımlarından bir diğeri de Kinderzuschlag'tır. Bu yardım aylık geliri 900 euronun altında olanlara ödenen ücrettir ve Temmuz 2022 itibariyle 229 eurodur. Almanya'da bireysel silahlanma. Almanya'daki ateşli silahlar yasasına göre silah sahibi olmak veya satın almak için silah bulundurma ruhsatı gerekmektedir. Ayrıca dolu bir ateşli silah taşımak veya kullanmak için taşıma ruhsatı bulunması şarttır. Ülkede verilen silah bulundurma ruhsatı silahın bir yerden başka bir yere taşımasına müsaade ederken üzerinde taşımaya müsaade etmemektedir. Örneğin silahı kilitli bir valiz içinde istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Tabii ki bu esnada silah boş ve güvenliğe kapalı olmak zorundadır. Almanya'da silah taşıma ruhsatı alınabilmesi için başvuran kişinin halkın genelinden daha
daha büyük tehlikede olduğunu ve silah taşımasının güvenliğini artırdığını kanıtlaması gereklidir. Almanya'da suç oranı yüksek 5 şehir. 1. Cologne, 2. Hamburg, 3. Frankfurt, 4. Leipzig, 5. Hannover. Son olarak en güvenli şehirler ise Münih, Stuttgart, Freiburg. Şimdi de Almanya'daki market fiyatları ile ülkemizdeki fiyatları karşılaştıralım. Eylül 2022 fiyatlarına göre 1 kilo yağ Almanya'da 6,65 euro, Türkiye'de 45 lira. 1 kilo un Almanya'da 1,58 euro, Türkiye'de 17,90 lira. 1 kilo şeker Almanya'da 1,35 euro, Türkiye'de 42 lira. 1 litre süt Almanya'da 2,10 euro, Türkiye'de 19,5 lira. 1 kilo patates Almanya'da 1,20 euro, Türkiye'de 6,5 lira. 1 kilo kahve Almanya'da 10,29 euro, Türkiye'de 261 lira. 12 adet yumurta Almanya'da 2,79 euro, Türkiye'de 24 lira. Federal Almanya'da enflasyon oranlarına baktığımızda Ağustos ayında %7,9 olan yıllık enflasyon Eylül ayında %10'a çıkmıştır. Türkiye'nin Eylül ayındaki enflasyonuna baktığımızda yıllık %83,45 olduğunu söyleyebiliriz. Yani Türkiye'deki enflasyon Almanya'daki enflasyonun 8 katından daha fazladır. Şimdi de Almanya'daki akıllı telefon fiyatlarıyla ülkemizdekileri kıyaslayalım. iPhone 14 128 GB Almanya'da 999 euro, Türkiye'de 31.000 lira. iPhone 14 Plus 128 GB Almanya'da 1149 euro, Türkiye'de 35.000 lira. iPhone 14 Pro 128 GB Almanya'da 1299 euro, Türkiye'de 40.000 lira. iPhone 14 Pro Max 128 GB Almanya'da 1449 euro, Türkiye'de 44.000 lira. Samsung S21 Almanya'da 730 euro, Türkiye'de 12.254 lira. Oppo Reno 7 Pro Almanya'da 522 euro, Türkiye'de 9.500 lira. Xiaomi 11 Ultra Almanya'da 824 euro, Türkiye'de 22.000 lira. Federal Almanya'da sağlık sistemi uluslararası standartlara uygun şekilde eşit hakların olduğu sosyal ve geniş kapsamlı bir yapıya sahiptir. Bu sağlık sistemi insanların yaşam kalitesini koruma amaçlı ve insanları zor durumda bırakmama üzerine kuruludur. Almanya'da süper lüks diye tabir edebileceğimiz hastaneler bulunmamaktadır. Ülkede acil olmayan durumlarda hastanelere gidemezsiniz. İlk olarak aile doktoruna gitmeniz gerekmektedir. Ayrıca randevu almadan doktora gitmeniz de mümkün değildir. Yoksa uzun süre sıra beklemeniz gerekebilir. Almanya'da sağlık sisteminin geliştiğini söyleyebiliriz. 1 milyon hastaya düşen hastane sayısı 37'dir. Son olarak Almanya sağlık sisteminde 23. sırada yer alırken Türkiye 29. sırada bulunmaktadır. Almanya'da alkol kullanımı. Almanya'da 14 yaşın altındakilerin içki alması ve içmesi yasaktır. 14-15 yaşındaki çocukların anne babalarının yanında bira, şarap ve köpüklü şarap içmelerine izin verilmektedir. Bu yaş grubunun diğer ağır alkolleri alması ve içmesi yasaktır. Federal Almanya'da 2020 verilerine göre yıllık 84.650.000 hektolitre bira tüketilmektedir. Bu miktar Almanya'yı dünyada en çok bira tüketen 3. ülke yapmaktadır. Her yıl 14.000 insanın alkol sonucu öldüğü ülkede yaklaşık 2 milyon alkolik bulunmaktadır. Almanya'da yemek kültürü. Alman mutfağının kökeni eski Doğu Almanya'ya dayanmakta olup Batı Almanya'nın katkısıyla büyüyüp gelişmiştir. Doğu Almanya mutfağı ise Rus ve Macar mutfağından etkilenmiştir. Alman mutfağı yöresel olarak 3 grupta toplanmıştır. 1. Türinya 2. Saksonya 3. Saksonya-Anhalt. Şimdi de bu mutfakları kısaca inceleyelim. 1. Türinya. Bu bölgede avcılık yaygın olduğu için çeşitli et yemekleri ve farklı şekillerde hazırlanan sosisler bulunmaktadır. 2. Saksonya. Bu bölgede sebze yetiştiriciliği yaygın olup sebzeli yemekler bulunmaktadır. 3. Saksonya-Anhalt. Burada hububat yetiştiriciliği yaygın olup balıkçılık ve peynir üretimi oldukça önemlidir. Almanya'nın yemeklerinden bazıları. 1. Bratkartofen. Almanca'da patates anlamına gelmektedir. Patates haşlanarak dilimlenir, soğan ve pastırma karıştırılarak servis edilir. 2. Bratwurst. Domuz etinden elde edilen bu yemek büfelerde ve festivallerde yaygın olarak satılır. 3. Flammkuchen. İnce hamur üzerine eklenen çeşitli malzemelerle yapılan bir pizzadır. 4. Maultaschen. Mantıya benzeyen bu yemek ülkenin güney kesimlerinin yöresel bir lezzetidir. Bu yemek sosis, ıspanak ve soğan eklenerek hazırlanmaktadır. 5. Sauerbraten. Sığır ya da geyik eti kullanarak yapılan bu yemek kalabalık ailelerin vazgeçilmez lezzetidir. Almanya videomuzun 1. bölümünün sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Almanya videomuzun 2. bölümünü izlemeyi ve Keşif Rotası kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.